Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm, ayrıca hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz en kolay tığ işi bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı deseninde iki renk kullandım. Sizler tercihinize göre farklı renk kombinasyonları uyarlayabilir ya da tek renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağımız bardak altlığının çapı yaklaşık 11,5 santimetre. Altlığı yaparken 5 kattan oluşan orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. 2,20 milimetre ile de bardak altlığını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi başlayalım. Altlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. ...12 trabzanı yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 12 adet ikili trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Gruplar arasında da bir zincir yapmayı unutmayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki grupta bulunan birinci trabzanın tepesine 1, ikinci trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Bir zincir, sonraki grupta bulunan birinci trabzanın tepesine 1, ikinci trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar altta yapmış olduğumuz trabzan gruplarından birincisinin tepesine 1, ikincisinin tepesine 2 ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz 3 adet ikili trabzan sayısını bu sırada 4'e çıkartacağız arkadaşlar. Bir zincir, sonraki grupta bulunan birinci ve ikinci trabzanın tepesine 1, üçüncü trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yaparak toplam 4 tane ikili trabzan elde edelim. Bir zincir, önce yan yana 2 trabzan, son trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yaparak 4 tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve yapmış olduğumuz yine ilk zincirin tepesindeki ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, yan yana 2 trabzan, gruplar arasındaki zincir boşluğuna 2 trabzan, alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 trabzan, zincir boşluğuna 2 trabzan ve bu sırada altta yapmış olduğumuz 4 trabzan gruplarının tepesine yan yana 4 trabzan, gruplar arasındaki zincir boşluklarına 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincir boşluğunun içerisine de 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek sarı renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Ve toplam 8 zincir yapalım. Üç tane trabzana atlayalım. İkili trabzan yapalım. 5 zincir. 3 tane trabzana atlayalım. İkili trabzan yapalım. 5 zincir. 3 tane trabzan atlayalım. İkili trabzan ve bu şekilde yan yana zincir boşlukları oluşturarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şu an yan yana toplam 17 tane zincir boşluğu yaptım arkadaşlar. 18. zincir boşluğu için 5 zincir yapalım. Ve ilk yapmış olduğumuz 3. zincirin içerisine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Şimdi son sırayı yapacağız. Burası önemli. Özellikle dikkat edelim. Tekrar 5 zincir ve bir önceki trabzanın tepesine geçiş yaparak sık iğne yapalım. İki zincir ve oluşturmuş olduğumuz bu zincir boşluğunun içerisine 7 tane ikili trabzan yapalım. Hemen alt tarafta görünen trabzanın ön ve orta tarafından ilmekleri çıkartarak toplam 5 tane ikili trabzan yapalım. Evet, şu an desenin görünümü bu şekilde oldu. Sonra gelen trabzanın tepesine sık iğne yaparak yapmış olduğumuz deseni bu şekilde birleştirelim. Şimdi 5 zincir. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Burada 5 zinciri bakın yapmış olduğumuz şu alt tarafta görünen ilmeğin içerisinden sık iğne yaparak sabitleyeceğiz.
2 zincir ve oluşturduğumuz bu zincir boşluğunun içerisine 7 tane ikili trabzan yapalım. Yedi trabzanı yaptıktan sonra önümüzde görünen trabzanın ortasına 5 tane ikili trabzan. İkinci deseni de bu şekilde oluşturmuş olduk. Bakın alt tarafta ve arkada görünen bir trabzan yok. Hemen önümüzde gelen trabzanın tepesinden sık iğne ile bu deseni sabitleyelim. Buradaki desenleri oluşturabilmek için 5 zincir ve burada hemen trabzanın altında bulunan ilmeğin içerisine sık iğne yaparak burayı sabitleyelim. İki zincir yaptıktan sonra zincir boşluğunun içerisine 7 tane ikili trabzan yapalım. Önümüzde görünen trabzanın ortasına 5 trabzan. Sonra gelen trabzanın tepesine sık iğne ile sabitleyelim. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar desenleri oluşturmaya devam edelim. Sıra sonuna kadar yan yana desenleri oluşturdum arkadaşlar ve arkada bir tane kutu ile bir tane trabzan kaldı. En sonda 5 adet trabzanı yaptıktan sonra tekrar 5 zincir yapalım. Arka taraftan sık iğne yaparak zinciri sabitleyelim. 2 zincir oluşturduğumuz bu zincir boşluğunun içerisine 7 tane ikili trabzan yapalım. Ve son kalan trabzanın ön tarafından ilmek alarak 5 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Ve bu yapmış olduğumuz 5 ikili trabzanı hemen bakın burada görünen ilmeğin içerisinden geçireceğiz. Önce keselim. Yapmış olduğumuz ilk trabzan ilmeğinin alt tarafından kesmiş olduğumuz bu ilmeği geçirelim. Görmüş olduğunuz gibi iç içe desen tekrar geçmiş oldu. Bu ipi de iğne yardımı ile düğüm yaparak arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. İpleri gizledikten sonra da yapmış olduğumuz 7 adet trabzanların olduğu grupları elinizle bu şekilde düzeltebilir ya da ütünün buhar yardımıyla düzeltme işlemlerini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bardak altlığının tüm yapılış aşamalarını da tamamlamış olduk. Aynı deseni dilerseniz servis altlığını da yaparak takım olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.